Hoş geldiniz. Eminim bardak makinesinin çalışmasını bir yerlerde mutlaka daha önce izlemişsinizdir. Arka arkaya gelen dairesel hareketler, şaşmaz bir düzen ve patlamış mısır gibi makineden fırlayan bardaklar. Sonsuz bir döngü. Hatırlayacaksınız önceki bölümde bardak imalatı fikrinin akla nasıl düştüğünden bahsetmiştik. Bugün artık geçen bölümdeki o tırnak içindeki tatlı güdüşlü abinin peşi sıra bardak imalatının içinden konuşmak istiyorum. Eğer içinizden bu tatlı gülüş ne ola ki veya neden tırnak içinde diye düşünüyorsanız bir önceki videoyu büyük ihtimalle izlememişsiniz demektir. Hemen şurada yukarılarda bir yerde bir bağlantı çıkıyor. İzlemenizi öncelikle tavsiye ederim. Şimdi imalata adım atmanızla beraber içinizde acaba makineleri görebilecek miyim diye bir kaygı oluşur. Onun gerginliğiyle içeri girersiniz. Başlamadan söyleyeyim, kaygınız yersiz. Şimdi karton bardak imalatını bir endüstri olarak düşünürseniz bunun en tepesinde kağıt satıcıları, biraz altta makine satanlar, onun altında makine tamircileri, bir altta ambalaj toptancıları ve en altta da karton bardak imalatçıları vardır. Bardakçı bu besin zincirinin en altında ve damlaya damlaya kendini düşeni alır. Ama buna karşılık en düzgün esnaflar da bu cenahtadır. Onun için endişelenmeyin. %90 ihtimal o insan size makinelerin çalışırken gösterecek. Size istediğiniz bilgiler konusunda yardımcı olacaktır. Siz dükkana girerken sadece bu insandan ne tip bir yardım isteyeceğinizi kararlaştırın. İçeri girdiniz. Hoş geldiniz. Hoş gittiniz. Çaylar, kahveler Türk örf ve adetlerine göre dizayn edilmiş bir karşılama faslı. Nezaket tamam, hoşnutsunuz ama sizin de içinizde bir karton bardak ateşi bedeninize dar gelir durumda. Gelmeden araştırdınız, belirli bilgilere ulaştınız. Kağıt fiyatı, makine fiyatı, tedarikçi vesaire. Un, şeker var da helva yapacak usta o an karşınızda büyük ihtimalle fasulyenin suyunun neden kaynamadığı gibi alakasız bir konudan bahsediyor olacak. Adam şişmiş, haksız da değil. Koca bir endüstrinin yükü omuzlarında ama para nerede? Para yok. Burada acık mecbur dinleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Siz de o yükün altına girmeye talipsiniz çünkü. Makul bir süre geçtikten sonra sanayi dilinde gazını almak diye tabir ettiğimiz süre ufak tavsiyem lafı hiç dolandırmadan imalatçıdan direkt yardım istemeniz. Abi bu işe girmek istiyorum. Kazandırır mı? Ne kazandırır? Nerede şişerim? Nerede patlarım? Emin olun size elinden geldiği kadar yardım olur. Şimdi ben bu işi 10 sene yaptım. Ve 10 sene boyunca bu iş konusunda benden yardım istemek için gelen herkese elimden gelen bütün imkanlarla yardım ettim. Yani Adapazarı'na yanıma yardım istemek için gelip de istediği bilgiyi aldıktan sonra ıslama köfte yemeyen kimse yoktur zannetmiyorum. Aksini iddia eden varsa videonun altında beni ifşa edebilir. Şu anda gelirseniz şimdi yine elimden geldiği kadar yardımcı olurum ama köfteler sizden çünkü neden? Para yok. Şimdi içinizden büyük ihtimalle geçiriyorsunuz. Abi niye yardımcı oluyorsun insanlara bu kadar? Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Ben bu işe başladığımda Ekol Offset hariç ki Ekol bir dünya devidir. Belki bilirsiniz belki bilmezsiniz. Koca ülkede 3 tane firma vardı. Ülkede ne kağıt satan vardı ne makine ustası vardı. Ve sürekli dışarıdan ithalat yapmak zorundaydık. Yani yerelde de kağıt bulamıyorduk. Ham madde bulamıyorduk. 10 sene sonunda ben işlerimi kapattım ama benle beraber çalışan mesai arkadaşlarım şu an Türkiye'nin en önemli bardak makinesi ustaları. Allah yollarını açık etsin. Onun için demek istediğim şu. Bu işi öğrenene kadar zaman ve para kaybettim. Yeni başlayan arkadaşlar, genç arkadaşlar da aynı hatalara düşmek istemem. Çünkü bu imalatın her aşaması silikon yağı dahil ithalata ve dolara bağımlı. Yani boşa harcadığımız her hata, boşa harcadığımız her para, yaptığımız her hata yurt dışına ödediğimiz para anlamına geliyor. Bunlar başka zamanın meclisin konuları. Ama siz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi misafir olduğunuz imalatçı da benzer motivasyonlarla size istediğiniz cevapları makul ölçülerde verecektir. Yalnız burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu söylediklerim biraz daha esnaf düzeyinde işte 7-8 makinesi olan mütevazi imalatçılar için geçerli. Yoksa firma sahibinin var 50 makinesi. Zaten olmak canı burnunda. Size bir yardımı dokunmak bir yana içinizdeki şevki de öldürür. Onun için oralara yaklaşmayın. Gittiğiniz imalatçıdan da aldığınız ilk cevaplar sizin canınızı sıkacak. Çünkü muhtemelen sizin hesaplarınıza uymayacak. Ama şöyle düşünün. Siz bu işi yaparsınız yapmazsınız. O bambaşka bir şey. Ama eğer ki siz bir hafta 10 günlük bir araştırmayla karton bardak imalatının bütün sırlarını çözebilmiş olsaydınız asıl bu garip bir şey olurdu. Size demek istediğim
şevkiniz kırılmasın. Aksine sizin ilk hesaplarınızda uyan veya daha iyimser tablolardan şüphelenin. Çünkü size böyle iyimser bir tablo sunanlar büyük ihtimalle size bir şeyler satma motivasyonunda olacak kişiler olacaktır. Bu iş yani karton bardaki kişi hayatın tamamı olduğu gibi bir cennet bahçesi değil. Yani bu işte pasta yok, ekmek var ve o ekmek bir gün öncesinin ekmeği. Bunu eğer aklınızın bir kenarında tutarsanız bu karar verme sürecinde hayallere savrulmanızı engelleyecek bir akıl çıpası işlevi görür. Şimdi oturdunuz çaylar, kahveler konuşuyorsunuz. Maliyetler, satış fiyatı, piyasanın hali bunlar detay çok önemli değil. Ayrıca bir konuşuruz bunları. Ama siz makineyi de görmek istiyorsunuz. Dediğim gibi imalatçı büyük ihtimalle sizin isteğinizi kırmayacak. Karton bardak makinesi bence ambalaj sektöründeki makineler arasında çalışırken izlemesi en keyifli olan makine. Benim dükkanım Sakarya'da, ilk dükkanım Sakarya'da traktör sanayisindeydi mesela. Yan komşumuz kulakları çınlasın Halit abi mekanikte de çok yardım olmuştur. Akşamüstü çayını alıp hususi makineyi seyretmeye gelirdi bizim dükkana. Bu böyle bir makine. Size tavsiyem hipnotize olmayın. Şimdi ofisteki konuşmalarınızı tamamladınız, makinenin yanına gittiniz. Burada sizden ricam orada makinenin üzerinde muhtemelen imalatçısının bir etiketi olur. Yani böyle gizlice fotoğrafını çekmeye falan, film almaya falan çalışmayın. İnanın o anda firma sahibi görmese de orada çalışanlar bunu görüyor ve firma sahibine söylüyor. Mesela ben şahsım adına böyle bir manzara gördüğüm zaman arkamı dönerdim naifliğimden. Ne yapayım? Zaten gizlice görüntüleyince yani tabiri caizse zaten arkama geçmiş gibi oluyor çünkü. Maksat vatandaşın işi gözüksün. Nacizane teveccüh edip kabul ederseniz eğer tavsiyem makine imalatçının yatak odasıdır. O insan size makinesini gösteriyorsa siz de lütfen ona saygı gösterin. Bu onun için değil sizin için önemlidir. Siz kazançlı çıkarsınız. Bunu bir etik değer olarak değil ama ticari bir tavır olarak söylüyorum. Çünkü karar verip bu işe girerseniz o insanın size dokunacağı fayda casusluktan edineceğiniz bilgiden çok fazla olur. Zaten büyük ihtimal buraya kadar geldiyseniz belirli düzey araştırma yapmışsınızdır ve makine firmalarına dair imalatçıdan daha güncel bilgileriniz vardır. Şimdi daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bu işe girmeye niyet kurup bir imalatçıyı ziyaret ediyorsanız aklınızın bir köşesinde de o imalatçının iş yerini veya makinalarından herhangi birini satın almak vardır. Bunu direkt teklif edin. Burada makineyi satmayı kabul edeceği fiyat için iki ihtimal olur genellikle. Eğer sizin kafanızın veya piyasanın altında söylüyorsa o makinenin bilin ki ekmeği yenmiştir. Uzak durun. Bu makine işinize yaramaz. Velev ki yüksek fiyat söylüyorsa makine başına istediği fazlayı işletmenin ölçeğini oranlarsanız imalatçının zaman içinde o işten ettiği zararla alakalı bir fikre sahip olursunuz. Yani böylece işlerin kötü gitmesi halinde elinizde ne olabileceğine dair bir senaryo olur. Diyeceksiniz peki tam kafamdaki fiyat olursa ne olur? Açıkça söyleyeyim böyle bir ihtimal yok. Yani hiçbir imalatçı çalışan, kazandıran bir makine öyle lönk diye dükkanından çıkartmaz. Bunun bir bedeli olacaktır ve bilinçli veya bilinçsiz olarak bu bedeli siz ödersiniz. Bu söylediğimi de bu süreçte yanlış karar almanızı engelleyecek diğer bir akıl çıpası olarak alabilirsiniz. Alacaklarınızı aldınız, vereceklerinizi verdiniz, çıkıp gideceksiniz artık. O anda sizin dikkatiniz başka yerde ama yanınızda sizi getiren tatlı bıyıklı bir abi vardı. Onun suratı asıktır. O an bakarsanız bunu görürsünüz ama o an o tarafa bakacak durumda değilsiniz siz. Bununla da alakalı çok yer yer komik veya yer yer trajikomik hikayeler var ama bugün konunun odağını dağıtmak istemiyorum. Şimdi bu aşamalardan geçip halen içinizde bir karton bardak ateşi yanıyorsa yani bir makine alma kararı aldıysanız karşınıza makine seçiminde de birçok problem çıkacak. Bol yazışmalı, tereddütlü, yer yer kendinizi fabrikatör gibi hissettiğiniz, yer yerde kör cahil kaldığınız zamanlar olacak. Şimdiden söyleyeyim ikisi de değilsiniz. Sadece karşınızdaki makine satıcıları değişik karakterler olacak. Ancak malum bugün biraz gevezeliğim tuttu. Bir sonraki videoda bunu daha geniş ve detaylı anlatmak istiyorum. Umarım doğru kararlar almanıza faydası olur. İlginize ve sabrınıza teşekkür ediyorum. Siz de bana bir katkı sağlamak isterseniz abone olabilirsiniz. Eyvallah.